Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da paylaştığım andan itibaren fazlaca talep gören bu burslu çantamın yapımını sizlere anlatacağım. Ben gerçekten çok sevdim. Bu model bana ait ve bu burslu çanta, burs bizim için çok büyük kolaylık. Şöyle açayım. Çok güzel bir form kazandı ve form yakaladığımı düşünüyorum. Ben bayıldım. Ve o kadar çok sevildi ki bunun sevilmesi beni çok mutlu etti. Instagram'dan sizlere sordum yapımını ister misiniz diye. Birçok istek geldi. Ben de bu yüzden yapımını çekmek istedim. YouTube'da bu aralar video çekmiyorum çünkü gerçekten burada harcadığım emeğin karşılık bulduğuna inanmıyorum. İnsanlar gelip yapıyor ama bir beğeniyi, yorumu çok görüyor. Benim de etkileşim almam için sizlerin beğenilerinize, yorumlarınıza, abone olmanıza ihtiyacım var. Lütfen emeğe destek için beğenmeden, yorum yapmadan geçmezseniz çok sevinirim. Beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Hemen çanta bursuma gelecek olursam şöyle sanırım 22 santimlik burstu. Bunun her ölçüsü var bu arada. Şöyle ölçersem daha doğru olacak. Bu metre saniye. Yanlış metreyi almışım, hemen sizlere 22 santimlik diyebiliyorum ama şöyle doğru ölçük 25 santimlik, 26 santimlik bir burs arkadaşlar bu. Yine tabanda hemen onun da ölçüsünü vereyim. Şöyle 26 santim geliyor. Arkadaşlar bunları tavsiye ediyorum. Gerçekten aşırı kaliteli ve burslu çantalarda sarma derdimiz yok. Birleştirme derdimiz yok. Çok kolay bir yöntem göstereceğim size birleştirmede. Bakın çok güzel bir formu var. Tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına da muhakkak aldığım sitenin linkini ekleyeceğim. Angel Çanta Butik'te var zaten. Açıklama kısmına bakarsanız sayfadan etiketleyeceğim. Tabi bulamayanlar için de Instagram'dan bana yazın, sizlere malzemelerimin linkini vereyim arkadaşlar. Hemen çantamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu çantamın yapımında rafya ip kullandım. Çok yumuşak ve örümü gerçekten çok kolay bir rafya kullandım. Yine aynı açıklama kısmına bırakacağım siteden bulabilirsiniz ya da Instagram sayfalarını da bırakacağım. Oradan da sorabilirsiniz. Çok güzel bir rafya. Ben çok beğendim ve ilk defa kullandım. Fibra'nın Natura rafya Chunky rafyasını kullandım. Şimdi sizlere tabii ben Milano rafya ile göstereceğim. Çift kat kullanacağım aynı formu yakalamak için. Çift kat rafya kullanacağım, şöyle göstereyim. Yine 4 numara tığ kullanıyorum ve hazır taban kullanıyorum arkadaşlar. Hemen şunu da belirteyim, ben solağım arkadaşlar. Bu kafanızı karıştırmasın. Sadece sesime odaklanırsanız neyi nasıl yaptığımı görmüş olursunuz. Dediğim gibi bu rafya ipim bittiği için ben bu renge şöyle Milano rafya ile devam edeceğim. 4 numarada tığ kullandım. Hemen şöyle bir zincirle sabitliyorum ipimi. Daha sonra şöyle kameramı bir tık, ben genelde kenarlardan başlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane sabitliyorum. Bunu saymayacağım. İpimi üstüne attım. Aynı noktaya 4 defa 1 2 ipim tabi burada 2 katlı kullandığım için katlanacaktır. Buna siz dikkat edin. İplerim düştü. Tek kat, ben onu tek kat ördüm bu arada. Bu rafyayı tek kat ördüm arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Milano rafya bir tık ince formda olduğu için bunu çift kat örüyorum. Siz yine eğer bu rafya ile çalışırsanız 2 adet rafya gitti tamamen. Şöyle tekrar göstereyim sizlere. Ben bu rafyayı kullanmıştım. 2 tane rafya yeterli oldu. Tam ucu ucuna yetti diyebilirim. Size çantamın ölçüsünü de vereceğim bu arada. 2 yapmıştık. Hemen bunu başlayayım, daha sonra 3 4. Tam ortayı nasıl hesapladığımı da söyleyeyim. 1 2 3 1 2 3. Şunlar tam köşe noktalarım olacak. Ona göre ayarlıyorum. Sadece ortaya 4 adet yalancı sık iğne diyoruz, yaptım. Hemen bir sonrakine 3 tane batacağım. 1 2 3.
artık 3 batıyorum. Sadece köşe noktalarımda 4 batacağım ve yine en kenar noktamdaki ortaya 4 tane batacağım ki tabanımda toplanma olmasını istemiyorum. Üçer üçer batıyorum. Bu arada tabanlar aşırı kaliteli. Aldığım yerden tavsiye ederim almanızı. Bazı tabanlar örerken çok böyle toplanma, form değişikliği yapıyor. Onları ben sevmiyorum ama bu tabanlar çok hoşuma gitti. Zaten sayfa benim kullandığım malzemeleri kit halinde muhakkak satışa sunacaktır. Size de kolaylık olur. Şimdi 1, 2, 3 tam köşem 4. oluyor. Ve artırma yaptığım yerde ilk başladığım yer 3, 4.'de arttırma yapıyorum. Yine burada da aynı şekilde olacak. Şimdi bura benim köşe noktam. Buraya 4 tane batıyorum. Köşe noktama 4 tane batıyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanalıma destek olmanız. Ben de emeğimin karşılığını almayı gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum herkes gibi. İnşallah hepimiz emeğimizin karşılığını alalım. Ben sizleri kırmamak adına gerçekten bu videoyu çekiyorum. Uzun bir süre ara vermeyi düşünüyordum ama çok talep gelince sizleri kıramadım. Köşe noktama 4 tane battım. Şimdi geri kalan her noktaya 3 tane yalancı sık iğne yapacağız. Yalancı sık iğne nedir? İpi üstüne atıyorum, batıyorum, tek seferde çıkarıyorum. İpi üstüne atıyorum, batıyorum, tek seferde çıkarıyorum. Tekrar köşe noktama geldiğimde bakın şurası benim tam köşe noktam. 1, 2, 3 tane üçlü battım. Dördüncüde 4 tane battım. 1, 2, 3 tane üçlü battım. Tekrar köşede dörtlü battım. Tabanımı bu şekilde yapıyorum. Köşelere 4, köşenin tam ortasına 4 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Geri kalanların hepsine 3 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Yine burada da bir tane köşe noktam var. Oraya da dörtlü batıyorum. Geri kalanlara üçlü batıyorum. Evet, köşe noktama geldim arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Ben bu çantamda dikdörtgen taban kullandım. Bunda elimde oval taban vardı ama hangi tabanı kullandığınız çok da önemli olmayacak. Ölçüler ve sayılar yine aynı şekilde. İkisini karşılaştırdığımda delik sayısı da aynı. Şimdi tam köşe noktama geldim. Buna battım bakın. 4 tane batacağım. 1, 2, 3 tane üçlü, bir tane dörtlü, 1, 2, 3 tane üçlü ve köşe noktama da bir tane dörtlü batacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi son köşe noktama da geldim. Bakın 1, 2, 3 tane üçlü yapıyorduk. Burayı tam köşem olduğu için 4 tane yalancı sık iğne yapacağım. İpi üstüne atıp tek seferde çıkardım. İpim çift kat olduğu için bu rafiyeyi daha kolay örmüştüm. Şimdi burada çift kat örmek zorundayım istediğim formu yakalamak için. Tek kat da örebilirsiniz tabii ama ben çift kat aynı formu yakalamak için daha doğru olacak diye düşünüyorum. İpi üstüne atıp tek seferde çıkardığımda yalancı sık iğne yapmış oluyorum ve köşe noktama 4 adet yalancı sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu geri kalanlara da 3'er adet yalancı sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın artık burada birleştirmemi yapıyorum. Sonuncuya 3 adet yalancı sık iğne battıktan sonra modelimizi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Modelimiz spiral bir model olduğu için herhangi bir birleştirme yapmıyorum. Bakın ilk oluşan sık iğneye battım. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bir tane işaretleyici takacağım. Burası benim başlangıç model başlangıç noktam olduğu için bitişimde artık çantamı bittikten sonra burayı bu noktada bitirmem gerekiyor ki fazlalık oluşmasın diye. Şöyle. Şimdi artık modelimiz, daha önceden sizlere gösterdiğim bu model aslında. Buraya bir sık iğne yaptım ben. Şimdi 2 tane sık iğnem var. Tamam. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bir taneye atlıyorum. Hemen şöyle yaptım. Sonra daha sonra geri dönüp o atladığım sık iğneyi tekrar batıyorum. Burada ipinizi sıkmanıza gerek yok. Olabildiğince gevşek örün, daha güzel bir model çıkacaktır. Bir sık iğneye atladım. İkinci sık iğneye bir tane sık iğne yaptım.
Modelimiz tamamen bundan ibaret. Tekrar atladığıma geri döndüm. O noktaya da bir adet sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım. Sık iğne yaptım ve tekrar döndüm. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde. Evet. Bir tane sıradaki sık iğneye atladım. İkinci sık iğneye battım. İpimizi sıkmamıza hiç gerek yok. Ne kadar gevşek o kadar iyi. Tekrar atladığım sık iğneye dönüyorum tersten. Sık iğnenin tam içine battığınıza emin olun. Tekrar burada bunu yaptım. Bir tane sık iğne atladım. İkinciye girdim. Ve tekrar atladığıma dönüp sık iğne yaparak biraz burayı gevşeterek tabi alıyorum. Çok sıkı yapmamanız gereken bir model. Bakın buraya batmışım. Batmam gereken birinciye atlıyorum. İkinci. Sık iğnemi yapıyorum. Ve dönüp tekrar atladığım sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bir tane atladım. İkinciye batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar atladığım sık iğneme döneceğim. Ve tekrar buraya da sık iğnemi yaptım. Bir tane atladım. İkinciye girdim. Ve tekrar döndüm. Atladığım sık iğneme battım. Modelimiz tamamen bundan ibaret. Şimdi sıra sonuna kadar gidip tekrar buraya kadar örüyorum. Size bu noktayı da gösterdikten sonra artık tamamen spiral şekilde git gel yapıyoruz. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Hemen bir tane atladım. İkinciye battım. Artık sıramızın sonu başı yok arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Şimdi burada ilk başlangıçta sık iğne yapmıştım. Onu şöyle atlıyorum. Çünkü o benim birleştirme yerimde ama artık spiral bir şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın. Bir tane sık iğne atladım. İkinci sık iğneye bu şekilde battım. Daha sonra döndüm. Atladığım sık iğneme bu şekilde batıyorum. Tekrar bir tane atladım ve dönüp tekrar atladığım sık iğnemin içine battım. Bu şekilde. Arkadaşlar modelimiz artık spiral bir şekilde hep sık iğneler üzerine kurulu olacak. Bakın dönüş için herhangi hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Bir tane sık iğne atlıyoruz, diğerine spiral dönüyoruz. Yani birleştirme noktamız yok bizim arkadaşlar. Şu şekilde sık iğnemi doğru yere battığımıza emin olun, sadece sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Bakın bir tane atladım, dönüp bunu yapacağım. İkinci sık iğneme girdim. Tekrar atladığım sık iğnemin tepesine girdim ve bir sık iğne yaptım. Bu şekilde modelimiz oluşuyor. Birkaç sıra gittikten sonra artık yuvarlanacak. İstediğimiz formu yakalayacağız. Bir tane atlıyoruz. İkinciye girdim ve atladığım sık iğneye tekrar dönüp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinciye battım. Ve tekrar dönüp atladığımı da yapıyorum. Artık sizlere gösterebileceğim herhangi bir püf noktası yok. Şimdi bundan sonra yapıyoruz, geliyoruz, dönüyoruz. Hiç birleştirme noktamız yok dediğim gibi. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar yapmaya devam edeceğiz. Hemen şu yaptığımı sizler için ölçmek istiyorum. Ben kaç santim yapmışım tabandan itibaren. Şöyle tabandan itibaren toplamda şu toplanma payını da koyarsak 20 santim yapmışım.
arkadaşlar. Sizler tabi istediğiniz gibi 20 olur, 25 olur. Çantanızın boyutunu ne kadar istiyorsanız. Ben belki bunu bir tık daha uzun yapabilirim. Çünkü buna 2 tane ip tam geldi. Fazla ipim yoktu. Ben 20 santimde bıraktım ama böyle mini mini güzel bir çanta oldu. Yani 2 tane rafyayla bunu yapabilirsiniz. Bunda da çift kat kullanacağım dediğim gibi. Kaç santim öreceğimi yine sizlerle paylaşacağım. Ben istediğim boyuta gelene kadar örmeye devam ediyorum. Örüp geliyorum. Bakın çantamın içi bu arada böyle olacak. Gidip geldikçe bu toparlanacak. Merak etmeyin. Şimdi düz gibi duruyor olabilir ama toparlanacak arttırma yapmadığımız için. Modelimiz de kendini daha güzel belli edecek. Tamamen bundan ibaret. Ben yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben istediğim boyuta ulaşana kadar ördüm. Tam 20 santim ördüm bu arada. Sizler istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Burada bakın burada işaretleyiciyle belirlemiştim başlangıç noktamı. Eşit sıra olması adına burayı tam o noktaya kadar örüyorum. Yine aynı şekilde modelimiz çok keyifli ve hemen gerçekten ilerleyen bir model. Ben bir günde yapıyorum bu burslu modeli. Kolay olması bir günde olması da insanı biraz mutlu ediyor açıkçası. Bu şekilde bakıyorum hemen. Bir tane daha yapıp bitireceğim. Öyle. Bakayım kontrol. Tamamdır. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece önümüzdeki sık iğneye şöyle bir tane ilmek kaydırmamızı yapıp artık bu noktayı bitirdik. Şöyle ipimi burada artık keseceğim. Şöyle bunu da bundan çıkaracağım. Bunu sıkıştırıp çektim. Bu noktayı da bitirdim. Bakın çok sırıtan bir bitiş olmadı. Zaten bursumuz da geleceği için hiçbir sıkıntı olmayacak. Orada çirkin bir görüntümüz olmayacak. Bunu burada sabitledim. İğne yardımıyla burada gizliyoruz artık bunu. Şu tavsiyeyi de verebilirim. Bu aşamadayken arkadaşlar astarınızın ölçüsünü alın astar yapacaksanız. Ama temiz çalıştıysanız astara gerek bile olmayacaktır. Şöyle şunu da tekrar göstereyim. Diğer burslu çantamda bu rafyayı kullandım. Bu da çok güzel bir rafya. Bunda Milano rafya kullandım. Bu arada istediğiniz rafyayı kullanabilirsiniz. Ama bu görüntüyü yakalamak için muhakkak rafya ile çalışmanız lazım. Diğer ipler bu formu vermiyor. Onu da söylemiş olayım. Hemen işaretleyicilerimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çantamı bu şekilde tam ortadan katladım. Daha sonra köşelere denk gelecek şekilde saydım. 20 bu köşemde var, 20 bu köşemde var. Sizin sayınız farklı olabilir burs deliklerinden dolayı. O yüzden burada bıraktığınız sayıyla burada bıraktığınız sayı aynı olacak. Yine burada ve buradaki sayı aynı olacak. Şöyle işaretleyicimle belirledim. Şöyle yaptığımda da bursumu koyduğumda da tam köşelere denk gelmesi önemli. Bunu siz de dediğim gibi sayabilirsiniz. Sayılarınız aynı olmayabilir ama önemli olan nokta burada bıraktığınız sayıyla burada bıraktığınız sayı ve yine ortadaki sayılar aynı olmak zorunda. O yüzden eşitleyin. 20 olmaz, 18 olur ya da 22 olur. Bu fark etmez. Birleştirirken de buna dikkat edeceğiz. Şimdi bursa ip sık iğne yapma yöntemini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi normalde 4 numara tığla devam etmiştim. Burada artık çok pardon, elimdeydi. Burada artık tığ numaramı küçültüyorum çünkü bu noktalar biraz daha küçük olduğu için 3,5 ya da 3 ile yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle. Evet, 3,5 yeterli oluyor. Yine burada daha sayılarım, buranın sayısı çantamın sayısından daha az olduğu için buradaki noktalara çift batacağım ki sayılarımı denk getirebileyim. Burada hemen
İlk başlangıç noktasına girdim. Şöyle. Bir battım. İlk battığımı saymıyorum. Normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve 2. Her bir noktaya 2 tane sık iğne yapacağım. Tek kat yapmamın sebebi de, eğer normal rafyalarla çalışıyorsanız tabii ki yine 2 tane yapın. Tek kat, çift kat. Benim rafyam ince olduğu için öyle tercih ettim. Birleştirirken sayılarım denk gelsin diye. Tek kat rafya ile çalışıyorsanız yine tek katla devam edebilirsiniz. Onda sorun olmayacaktır. Her noktaya 2 tane sık iğne batıyoruz. Bu şekilde sona kadar sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi bu çanta sapını şuradaki bir deliğe sabitledikleri için şu noktaya geçiş yapıyorum. Bakın. Aynı şekilde 2 tane batıyorum. Sıramın sonunda yaklaştı. Videoyu durdurmadan burayı bitirip karşıyı da göstereyim sizlere. Aynı şekilde yapacağız zaten yine. Bu bursun saplı olması benim çok sevdiğim bir kullanım kolaylığı, rahatlığı sağlıyor. Elle tutulanlar bir tık daha böyle bana rahat gelmiyor. Bilmiyorum, sevenler tabii ki vardır. Muhakkak. Şöyle sonuncuya da battım. Ve yine 2 tane sık iğnemi yaptım. Burada artık ipimi kopardım. Yine aynı şekilde şöyle sıkıştırdım. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Yani bursumuz çantamızı tamamlamış olacak. Yine şöyle girdim. Aynı diğer tarafta yaptığım gibi sık iğne yaparak devam edeceğim. İlk bağladığımı saymıyorum. Bunu saymıyorum. Hemen 1 ve 2. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar çift batarak bitirip bursuma birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bursa birleştirme yöntemime geldim. Bursumu böyle çift taraflı iki tarafı da sık iğne ile kapladıktan sonra bursumun tam ortasına buradan başlayacağım, tam ortasından. Yine işaretleyicimle belirlediğim yerin tam ortasından başlayacağım. Hemen burada yine tek katla birleştirmemi yapacağım. Şöyle bir alıyorum. Tekrar girdim ve ilmek kaydırma yaptım. Bir sık iğne yapıp sonra tekrar aynı noktaya girip bir ilmek kaydırma yaptım. Hemen karşıya şöyle kameramı da bir tık daha rahat görebileceğiniz açıya aldım. Buradan bir ilmek kaydırma yaptıktan sonra ilk sık iğnemiz, bakın. İlk sık iğnemize girdim. İpimi alttan doğru ipi bulmam lazım. İpimi alttan tığımı aldım ve ilmeğimi kaydıracağım burada. Şu ipimi biraz sıkayım. İlmeğimi kaydırdım. Karşıya geçtim. Yani örgüme alttan ipimi aldım. Geldim, ilmeğimi kaydırdım. Geldim, bursumdaki sıradaki sık iğneye girdim.
Tekrar ilmek kaydırdım. Sıra sıra alıp ilmek kaydırıyoruz. Aldım ipimi, geldim, ilmek kaydırdım. Sıradaki sık iğneme geldim, ilmek kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle bursumuzu birleştiriyoruz ve bu yöntem gerçekten çok güzel bir birleştirici. Bursla çanta arasındaki muhteşemliği tamamlıyor yani. Sıra sıra bir çantamdan alıyorum, bir bursumdan alıyorum. Sıralamayı bozmazsanız çok şık bir model çıkıyor ortaya. Zaten bu modeli daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Yeni bir birleştirme yöntemi diyebiliriz buna. Bu şekilde sıra bursumda. Hemen işaretleyicim zaten benim köşe noktamın artık bittiğini gösteriyor. Hemen o noktaya da battım. Geldim sıradaki noktaya da battım. Bakın tam köşemin bittiği noktada bitmiş oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Bakın ne kadar güzel bir birleştirme oldu. Hemen sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Devam edip geleceğim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Biz şimdi bu çantamızın, bursumuzun ağız kısmına 2 battık. Eğer buradaki sayınızla buradaki sayınız saydığınızda eşit gelmiyorsa, fazla geliyorsa, eğer burası fazlaysa bir tane atlayıp ikinciye batarak kaydırma yapabilirsiniz. Sayıları eşitleyebilirsiniz. Yani bunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bir taraf fazlaysa bu yöntemi yapabilirsiniz. Eğer ki şu taraf fazla geliyorsa ne yaparsınız? Bir tane sık iğne atlayıp diğerine batıp bu şekilde yapabilirsiniz. Yani fazla olan taraf, sayısı fazla olan tarafı eksiltmek isterseniz bir tane atlayıp ikinciye arada bir batarak sayıları eşitleyebilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatayım. Çift batma olayında birkaç sayı fazla olabiliyor. Çünkü benim buradaki sık iğne sayım buradaki sık iğne sayımdan daha fazlaydı. Ne yaptım? Çift batarak dengelemeye çalıştım ama bu sefer çift battığım için de 5-6 tane sık iğnem fazla geldi. Ben arada bir işte şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane atlayıp batarak onu dengeleyeceğim. Sizlerin de fazla gelen sayısı olursa bu şekilde eksiltme yapabilirsiniz sık iğnelerinizde. Hiçbir sorun, hiçbir toplanma olmayacaktır. Çünkü ben diğer burslu çantamda da böyle bir yöntemle tamamladım. Hiçbir toplanma yaşamadım. Yani gayet gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu püf noktayı da sizlerle paylaşmak istedim. Kafanız karışmasın. Tam köşe noktama geldim. İşaretleyicimi de burada çıkartıyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Şu noktaya kadar. Buraya gelince burada yaptığım işlemi de sizlere göstereceğim. Evet, köşe noktama geldim. Bakın sonuncuya da batıyorum. Bu şekilde battım. Şimdi sıradaki sık iğnemi aldım. Yine bir kaydırma yaptım. Hemen geldim. Şu en baştaki sık iğnemi aldım. Bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Burada hemen sıradaki sık iğneyi bulup ilmeğimi kaydırdım. Şöyle birazcık daha gevşeteyim. Biraz kaydırma yaptığım için, bu tarafa çektiğim için ilki biraz zor olacaktır. Şöyle ipimi yakaladım, ilmeğimi kaydırdım. Artık bundan sonrası kolay. Sıradaki sık iğneme girdim.
kaydırdım. Hemen karşıdaki sık iğneye girdim, kaydırdım. Burada bir tane sık iğne atlayacağım. Sayı fazlalığından dolayı. Kaydırdım. İpim katlandı. Bunu bir düzeltmem lazım. Evet. Burada ilmek kaydırmamı yapıp karşıda sıradaki denk gelen sık iğneme şöyle girdim. Sadece birleştirme yerlerinde, yani köşedeki birleştirmelerde bir tık bir başlangıcı zorlayabilir. Şöyle ilmeğimi kaydırdım. Sıradaki sık iğneme geçtim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar kaydırma işlemiyle birleştireceğim. Tam köşeme denk gelecek. Yine sıra sonuna kadar birleştireceğim. Bakın birleştirmem bu şekilde çok da güzel oldu. Hemen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, artık burs birleştirme sıramın sonuna da geldim. Şöyle 3 tane kaldı. Şöyle kaydırmamı yapıyorum. Sıradaki sık iğneme giriyorum. Sonuncu sık iğneme de giriyorum. Yine burada da sonuncu sık iğneme girdim. Ve buradaki bakın, noktaya girdim. Ve bunu da buradan aldım. Buradaki birleştirmeyi yapmış oldum. Şimdi burada artık ipimi kestim. İlmeğimi çıkartıp iğne yardımıyla içeriye götüreceğim ve sağlamlaştıracağım. Bu şekilde bursumuz bitmiş oldu. Bakın, yani böyle bir burs birleştirme eminim ki görmemişsinizdir. Yani bu kadar kusursuz ve harika bir birleştirme. Yani bu model bunu kesinlikle tamamlıyor. Şimdi hazır mıyız bursumuzu kapatmaya? Benim en sevdiğim nokta burası. Şimdi zaten başta da demiştim, ben bir tık bundan büyük yapacağım diye ve istediğim gibi de büyük oldu. Milano rafyayı çift kat kullandığım için oldu bir tık da. Çok büyük değil ama 1-2 santim fark var. Böyle arkadaşlar. İsterseniz Milano rafya ile çalışın, isterseniz de çanki rafya ile. Ya piyasada bir sürü rafya var bu arada. Sizin ulaşabileceğiniz ipçilerde muhakkak rafya sorun vardır ama bu modeli rafya dışındaki iplerle yapamazsınız. İstediğiniz rafya olsun ama rafya olsun. Bakın. Çok güzel olmadı mı? Şöyle ikisini de kadraja alayım. Favoriniz hangisi oldu bu arada? Yani ben ikisini de çok sevdim ama biliyorsunuz ben Milano rafyayı çok seviyorum. Milano rafyanın formu benim için ayrıdır. Ama bu rafya ile ilk defa çalıştım ve gerçekten bu rafyanın da formu, duruşu çok güzel. Yapılışı da çok kolay bu arada, kağıt daha kolay. Milano rafya zaten tartışılmaz bir yumuşaklığa sahip. Hemen uzatmadan şöyle kısaca da hatırlatmamı yapayım. Çantam hakkındaki fikirlerinizi yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Emeğime destek olursanız çok sevinirim. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah sizin güzel emekleriniz, güzel destekleriniz sayesinde bir sonraki projede de görüşmek üzere. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Çantam hakkındaki fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Bakın. Yani benim favorim oldu diyebilirim gerçekten. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.